Hepinize merhaba. Bir çizim uygulaması olan Sketchbook dersimizin ikincisiyle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde uygulamanın sol tarafındaki fırçalar ve sağ tarafındaki layer'larla ilgili giriş bilgileri vermiştik. Şimdi uygulamanın en üst tarafında gördüğünüz çeşitli araçların bir kısmını bu dersimizde tanıtacağım. İlk aracımız Selection aracı. Selection aracı bir seçim aracıdır. Serbest seçim, kare şeklinde seçim ve Magic Wand ile bir renk üzerine tıkladığımızda o rengin sınırlarını seçen 3 tane aracımız var. Kare şeklinde olan ise geometrik olarak alan seçiyor. Seçtiğimiz bir alanın içini boyayabiliriz. Magic Wand aracı, bu ise Magic Wand aracının seçim gücünü ayarlayan tolerans aracı. Örneğin degrade bir renk geçişi var. Bu ayarı arttırdığınızda birçok rengi içine alacak şekilde daha güçlü bir seçim yapabiliyorsunuz. Sol taraftakiler seçim araçları. Sağ tarafta gördükleriniz ise seçim araçları ile ilgili yardımcı araçlar. Örneğin alt tarafı boyuyorum. Karakterin gömleği seçilmiş durumda ve ben boyadığımda sadece renkli kısımlar, yani seçili kısımlar boyanmış oluyor. Karakterin çevresindeki beyazlıklar boyanmıyor. Add aracı Magic Wand'ın ya da diğerlerinin her seçimde yeni bir seçim yapmasını sağlıyor. Ekleme yapıyor yani. Örneğin yine bir alan seçiyorum serbest seçim aracıyla. Bu gördüğünüz küçük düğmeler seçim alanını sağa sola küçük hareketlerle kaydırıyor. İnce ayar yapabilirsiniz. Yuvarlağın ortasında bulunan boşluğa dokunup sağa sola çektiğinizde ise hızlı bir şekilde seçilen bölgeyi kaydırabiliyorsunuz. Serbest seçim aracıyla karakterin başını seçtim. Invert aracına tıkladığımda seçim aracının dışını seçti ve dış tarafını boyayabiliyorum. Şimdi Transform aracına geldik. Transform, karakteri her yöne hareket ettirmemizi sağlıyor. Şu gördükleriniz sağa, sola doğru döndürüyor. Bunlar ise karakteri sağa çeviriyor veya sola çeviriyor. Yukarı ve aşağı doğru çeviriyor. En soldaki ise perspektif veriyor. İstediğimiz gibi köşelerinden tutarak perspektif verebiliriz. Örneğin birçok layer'ımız var. Hareket ettirmek istediğimiz layer'ın üzerine tıkladığımızda Transform aracılığıyla serbest bir şekilde layer'daki nesneleri hareket ettirebiliriz. İki parmağımızla karaktere dokunup çok rahat bir şekilde sağa sola hareket ettirebilir, büyütüp küçültebiliriz veya kendi çevresinde döndürebiliriz. Şimdi Fill aracı, yani kova aracı. Kova ile doğrudan renk döküm işlemi yapabiliyoruz. 3 tane seçeneği var bunun. Bir layer açıyorum. Doğrudan kova ile tıkladığımda renk dökümü yapıyor. Bu da renk dökümünün tolerans değerini ayarlıyor. Şimdi ortadaki
araç. Bu da degrade yani geçişli renkler sağlıyor. Noktalardan tutup istediğimiz gibi çevirebiliriz. Örneğin üstteki siyah noktayı tıklıyorum. Ondan sonra renk aracına tıklıyorum. Bir renk seçtiğimde siyahın rengi değişiyor. Ortadaki gri noktaya tıklıyorum. Sonra onun rengini istediğim gibi değiştirebiliyorum. Dilerseniz en alttaki beyazı da tıklayıp ona da bir renk verebilirsiniz. Üçüncü aracımız ise ortadan dışarıya doğru renk geçişi sağlıyor. Bunu da aynı şekilde noktalardan renklerini değiştirebiliyoruz. Şimdi cetvel aracımız. Cetvel aracımızın içinde de 3 tane farklı cetvel bulunmakta. Gördüğünüz gibi düz çizgiler çizebiliyorum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Tekrar çiziyorum. Ayrıca cetveli çevirebiliyorum da. İstediğim açıyı verebiliyorum. Şimdi ikinci cetvel aracımız eğik cetvel aracı. Bunun noktalarından tutarak istediğimiz eğimi verebiliyoruz. Ortadan tutup aşağı çekebiliyorum. Üçüncüsü ise elips şeklinde cetvel. Üstteki noktadan cetvelin eğim derecesini ayarlıyorum. Cetvelin ortasından tutarak istediğim tarafa çekebiliyorum. Sağdaki noktadan ise elipsi büyütüp küçültebiliyorum. İkinci dersimiz bu kadar. Üçüncü dersimizde yine üstteki menülerden devam edeceğiz. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Üçüncü derste görüşmek üzere.